Evet arkadaşlar, bugün kalbura bastı tatlısı yapıyoruz. Efsane olmuş bir tatlı yapacağız. Bunun için bir adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, koyduğumuz malzemeleri çırpıcımız ile şöyle iyice çırpıyoruz. Üzerine bir su bardağı un döküyorum. Kabartma tozunu ve vanilyasını ilave edeceğim içine. İki yemek kaşığı da irmik ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi koyduğumuz malzemeleri iyice birbirine karıştırıyoruz. Bugün kalbura bastı tatlısı yapıyoruz. Fıstıklı olarak hazırlayacağım. İstediğiniz malzemeyi içine koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir su bardağı un dökmüştük. İkinci su bardağı unumuzu da döktük. Toplamda 2 su bardağı un gidiyor arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da fazla olabilir. Eksik ya da fazla. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi tatlımızı hazırlamaya geçelim. Olmazsa olmazımız tabii ki böyle bir kevgire ihtiyacımız var. Yoksa da rende ile de yapabilirsiniz. Şöyle bir ufak parça koparıyorum arkadaşlar. Ceviz büyüklüğünde, çok az da büyük olabilir. Çok fazla, çok kocaman hamur koparmayalım çünkü kabaracak ve çirkin olur o zaman. Elimizle bastırarak hamuru açtırıyoruz. İçine ben kırılmış fıstık koyuyorum arkadaşlar. Ceviz koyabilirsiniz. Hindistan cevizi koyabilirsiniz. Çam fıstığı koyabilirsiniz. İstediğiniz bir malzemeyle doldurabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hiçbir şey yoksa da boş olarak da yapabilirsiniz. Şöyle karşıdan yuvarlayarak kalbura bastırıp çıkarıyoruz arkadaşlar. Ve kalburun şeklini veriyoruz. İsmi de bundan geliyor. Bakın bu şekilde kevgirin üzerinden bastırarak çıkarıyorum. Efsane olmuş bir şerbetli tatlı hazırlıyoruz arkadaşlar. Kalbura bastı. Birebir ölçülüdür arkadaşlar. Verdiğim ölçüden 20 adet kalbura bastı tatlısı çıkacak. Evet, bu şekilde hamurlar bitene kadar tatlıları hazırlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz tatlıların birazını hazırladım arkadaşlar ben ve yağlamış fırın tepsime dizmeye başlıyorum. Ölçülere birebir uyduğunuz takdirde 20 adet tatlı çıkacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tatlıları hazırladık. Şimdi 180 derece fırına pişmek üzere tatlılarımı götürüyorum. Evet, sıra geldi şerbetini hazırlamaya. Fırında o pişerken ben de şerbetini hazırlayacağım. 3,5 su bardağı toz şekeri tenceremin içine döküyorum. Bakın tam 3,5 su bardağı şeker kullanacağım. Üzerine de 3 su bardağı su koyuyorum. Daha önceki tariflerde anlattığım gibi her zaman suyu biraz da şerbetlilerde çok az eksik olur arkadaşlar. Biraz da limon suyu ilave edeceğim. Şimdi şerbetimi pişirmek üzere ocağa götürüyorum. Ocakta kaynamaya başladığı zaman arkadaşlar limon suyunu ilave ediyorum. 3-5 dakika arası da kaynatacağım limon suyundan sonra ve ocağı kapatacağım. Çok koyu bir şerbet olmayacak. Hazır olan şerbeti gördüğünüz gibi indirdim ocaktan ve ılınmasını bekliyorum. Tatlımız fırından çıktı. Evet, şu anda tatlımız da sıcak ve tatlımızın da ılık olmasını bekleyeceğiz. İsterseniz balkona çıkarabilirsiniz bu aşamada çabuk ılınması için. Bakın elim ile artık tutuyorum, ılındı tatlım ama çok da soğuk değil arkadaşlar. Aynı ölçülerde ılık şerbeti de aynı. Ve şimdi şerbeti üzerine veriyorum. Harika bir tatlı oluyor.
Evet, gördüğünüz gibi şerbeti üzerine verdim. Şimdi 2 saat içinde bu şerbeti yavaş yavaş çekecek arkadaşlar. Bir yarım saat sonra bakın bu şekilde ben tatlıları alt üst getiriyorum ki çok daha çabuk emsin ve üst kısımları kuru kalmasın. Onlar da şerbeti çeksin. Yarım saat durduktan sonra tekrar bir alt üst getiriyorum. Daha sonra zaten tatlılar şerbetini alacaktır. Evet. Harika bir tatlı hazırladık arkadaşlar. Kalbura bastı tatlısı. Umarım sizler için hazırlamış olduğum bu tatlı tarifimi beğenir. Çoluğunuza çocuğunuza yaparsınız. Şimdi bir tanesini sizlere servisini yapacağım arkadaşlar. İçini de görün. Ne kadar güzel olduğunu kendi gözlerinizle görün arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.